Bugün yine The Economist dergisinin kapağında bizlere anlatmak istediklerini analiz edeceğimiz ve yorumlayacağımız bir video ile tekrar bir aradayız. Fakat bu sefer 2021 yılı içerisinde çıkarılan bir dergi kapağını değerlendireceğiz. Merak edenler daha önce yüklediğim yıllık dergi kapaklarını anlatan videolarımı izleyebilir. The Economist dergisinin çıkardığı kapaklar konusunda oldukça ilgilisiniz ve birçoğunuz anlatılmak istenen şeyi merak ediyor. O halde lafı fazla uzatmadan Alice temalı dergi kapağının derin incelemesine geçelim. Sefaletin ve işsizliğin de daha çok artacak belirtilmiş. Küçük bir dipnot. Kanala abone olan bazı kişiler bildirim gelmediğinden bahsediyor. Lütfen bildirim almak için YouTube uygulamasının sağ üstündeki logonuza tıklayıp ayarlar ve alttaki bildirimler sekmesinde abonelikler ve diğer kısımların aktif olup olmadığını kontrol edin. Gelelim videomuza. İnceleyeceğimiz kapak Tavşan Deliğinden Aşağı başlıklı 18 Eylül sayılı dergi kapağı. Kapakta Alice Harikalar Diyarı teması kullanılmış. Görselde Alice'i ve tavşanı bu tavşan deliğine bakarken görüyoruz. Çukura doğru yaklaşan kripto varlıklar ve finansal bazı logolar da var. İlk bakışta bunların çukura düştüğünü, yani kripto varlıkların hezimete uğrayacaklarını düşünenleriniz olacaktır. Kripto varlıkların ve finansın düşüşe geçeceği, yani çökeceği gibi. Fakat durum pek de öyle değil. Economist dergisi bu kapakla birlikte aslında kripto varlıkların devrinin artık başlayacağını anlatıyor. Fakat önemli bir detay var. Tavşan deliği. Bildiğiniz gibi Alice tavşanı takip etmiş, ardından tavşan deliğinden geçerek Harikalar Diyarı'na girmişti. Bambaşka bir dünyaya kapı açmıştı. İşte burada da Alice'in, yani kapaktaki betimlemesi olan insanlığın kripto varlıklarla yepyeni bir dünyaya kapı açacağını söylemek mümkün. Fakat bu yeni dünya harika mı olur yoksa berbat mı? Orasını şu an bilmiyoruz. Bu senin son şansın. Bundan sonra artık geri dönüş olmayacak. Mavi hapı alırsan hikaye sona erer. Yatağında uyanırsın ve istediğin her neyse ona inanırsın. Kırmızı hapı alırsan harikalar diyarında kalırsın. The Matrix filminde Neo'ya sunulan iki seçenek bugün işte tam da bu kapakta gösterilmiş. Kripto varlıklara inanıp onların peşinden gidip hiç bilmediğimiz o harikalar diyarına mı gireceğiz, yoksa onların olmadığı bir dünyayı mı seçeceğiz? Tavşanın kolunda köstekli bir saat görmekteyiz. Çok net olmasa da saatin 11'i 11 geçtiği gösterilmek istenmiş. Bu sayı onlar için oldukça önemli. Hatta önceki bazı kapaklarında bu sayıyı görebilirsiniz. Ayrıca bu sayı tarihte önemli birçok olayda yer almakta. Fakat burada saatle zamanın artık geldiği, yani kripto devrinin başladığı gösterilmek istenmiş. Hatta filmdeki sahnede tavşanın saati gösterip artık zaman geldi dediği, Alice'in tavşanın peşinden gittiği ve tavşan deliğinden geçerek yepyeni bir dünyaya adım attığını görmüştük. Orta bölümde bize en yakın kısımda Ethereum'u görüyoruz. Onun hemen ardından Bitcoin, dolar, finans logosu, terazi simgesi ve Merkez Bankası gelmekte. Hepsinin bu deliğe doğru koşmakta olduğunu açıkça görüyoruz. Bunu yorumlayan bazı kişiler Bitcoin dans ediyor, arkadakiler onu izliyor gibi bir düşünceye girmiş. Her ne kadar resim olduğu için sabit görünseler de aslında hepsi tavşan deliğinden geçmek için harekete geçmiş durumda. Bu açık ve net. Kripto varlıklar dışında farklı değerler de var. Evet, fakat aslında anlatılmak istenen yeni bir devrin başlayacağı ve tüm piyasaların bundan bir şekilde etkileneceğidir. Dikkat ederseniz sadece kripto varlıklar resmedilmemiş. Piyasalar, Merkez Bankası, dolar ve bir terazi simgesi de resme eklenmiş. Gelelim buradaki önemli detaya. Önde kripto varlıklar, arkasında dolar, finans ve Merkez Bankası çizilmiş. İşte buradaki sıralama önemli. Çünkü bu sıraya bakarak kripto varlıkların artık fazlasıyla güçlü olduğunu ve diğer finansal varlıkların ve kuruluşların bu kripto varlıkları takip ettiklerini, arkasından geldiklerini, yani kabul ettiklerini gösteriyor. Tavşan deliği çukuruna bakarsanız bir finansal varlığın ya da kuruluşun yer aldığını görebilirsiniz. Fakat bunun yarısı görünmekte. Bu kısım yorumlamaya açık elbette, fakat ben özgürlük heykelinin tacına benzettim. ABD'nin bu gizemli dünyaya herkesten önce adım atacağı, belki de doların yerine artık kripto varlıkları kullanacağını
öngörebiliriz. Bunun ne olduğunu öğrenmek istedim. Bunun için derginin editörüyle bir görüşme ayarlamaya çalıştım. Bazı konuşmalar yaptık fakat bir sonuca varamadım. Kaldığımız yerden devam edelim. Alice'in vücut hareketlerine dikkatli bakın. Oldukça temkinli ve düşünceli durmakta. İşte bu noktada kripto varlıklarla gelecek olan bu yeni dünyanın nasıl olacağı konusunda endişeli olduğunu söyleyebilirim. Arkaya doğru uzanan elinden bunu anlayabiliriz. Düşüncelere kapılmış bir şekilde çukurun içine doğru bakmakta. Yine tavşanın dikkatli bir şekilde gözlerini açıp çukura doğru baktığını görüyoruz. Endişeliler. Bu yeni dünya düzeninin neler getireceğini bilmiyorlar. Çünkü onlardan sonra kendileri de bu çukurdan içeri girecek. Burada önemli bir başka nokta daha var. Alice'in ayaklarının hemen dibinde duran yılan. Daha dikkatli bakarsanız üzerinde valuta yani kripto cüzdanına benzer rakamlar topluluğu görünmekte. Ve işin ilginç yanı yılanın başı çoktan çukura girmiş bile. Yılan birçok mitolojide kötülüğü temsil eder. Kandıran olarak da bilinir. Hazreti Adem ve Havva'ya yasak elmayı yedirtip cennetten kovduran da yılan görünümlü bir şeytandı. İşte bu noktada yılan önemli bir detay. Bu birçok şekilde yorumlanabilir. Fakat benim düşündüğüm kripto varlıkların tehlikesine bir vurgu yapıldığı yönünde. Çukur harikalar diyarına gidiyor. Fakat burası tehlikelerle de dolu deniliyor olabilir. Yüksekte ağaçların üzerinde siyah bir kedi görüyoruz. Alice Harikalar Diyarı'ndaki filmde de vardı. Görünmez olabilen bir varlık. Yine ilginç olan bir detayı anlatayım. Filmdeki kedi kısa, geçici ve yok olmaya mahkum olan olayları nitelemede kullanılan bir deyimin kahramanıydı. Eğer gerçekten bu anlamda kapakta yer alıyorsa, kripto varlıklar için muazzam bir gönderme diyebiliriz. Birçok realist uzmana göre kripto varlıklar geçici ve bir zaman sonra değerini kaybedecek. Ama dijital bir çağa girdik ve dünyanın bir şekilde buna ayak uydurmak zorunda olduğu da bir gerçek. Tavşanın elindeki değnek kontrolü temsil etmekte. Kripto varlıkların ve finansal değerlerin mutlaka kontrol altına alınması gerektiğine yapılan bir vurgu. Resmin altında yazan makalede Bitcoin'in zamanla yasaklı maddelerin satışı, fidye isteme gibi kötü işler için kullanıldığından, bunun güvenilir olmadığından ve güvenmek için çok daha fazla zamana ihtiyaç olacağından bahsedilmiş. Ayrıca Ethereum'a da bir miktar övgüde bulunulmuş. Elbette bu ekonomist yazarının kendi düşüncesi. Resmi detaylarıyla yorumlamaya çalıştık. Başlangıca dönersek. Hangi yoldan gitmem gerekiyor? Dedi Alice. Nereye gitmek istiyorsun dedi kedi. Bilmiyorum dedi Alice. Kedi cevap verdi. O zaman hangi yoldan gittiğinin de bir önemi yok. Peki sizce insanlık hangi yolu tercih edecek? Worlds are waiting, flames keep getting